Tasavvufta çok temel bir sır vardır. Dışarıda gördüğün hiçbir şey tamamen dışarıya ait değildir. Ama bu suç bendedir basitliği de değildir. Bu çok ince bir idraktır. Dış olay, iç hakikatin aynaya düşmüş halidir. Ayna metaforunu biraz daha derinleştirdiğimizde mesele artık dışarıda olanı yorumlamak değil, dışarıda görünenin içeride neyi açığa çıkardığını fark etmek olduğunu görüyoruz. Tasavvufun en sert ama en şifalı yüzlerinden biri burada başlar. İnsan dış dünyayı çoğu zaman kendisine ayna yapmadan okur. Oysa her karşılaşma kalpte saklı olan bir halin surete bürünmüş halidir. İmam Gazali bu noktada insanın iç dünyasını bir memleket metaforuyla anlatır. Ona göre kalp hükümdardır. Ama bu hükümdar zayıflarsa şehvet ve öfke gibi askerler yönetimi ele geçirir. Bu yüzden insan dışarıda gördüğü her kötülüğü sadece başkasının fiili olarak okuduğunda kendi iç devletini görmezden gelmiş olur. Gazali'nin işaret ettiği şudur: dışarıdaki bozulma, içerideki dengenin çözülmüş olmasının yankısıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu hakikati daha keskin bir yerden açar. Ona göre kalp Allah'ın nazargahıdır. Fakat insan orayı masivayla doldurduğunda, yani Allah'tan gayrı olan şeyleri merkez yaptığında kalp kendi hakikatini perdelemeye başlar. Bu durumda kişi dışarıda gördüğü her şeyi ayrı bir varlık gibi görür ve onlara tepki verir. Oysa Geylani'nin işaret ettiği incelik şudur: seni rahatsız eden şey içeride bağlandığın şeyin yansımasıdır. İbn Arabi ise bu meseleyi varlığın birliği perspektifinden ele alır. Ona göre alem Hakk'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. O yüzden İbn Arabi'nin diliyle bakarsak kötülük dediğimiz şey bile mutlak bir kopukluk değil, hakikatin farklı bir görünüm biçimidir. İnsan burada yanılabilir, görüneni bağımsız zanneder. Oysa görünen tek bir hakikatin farklı suretleridir. Bu yüzden der ki, varlıkta görülen her şey Hakk'ın isimlerinin zuhurundan başka bir şey değildir. Bu bakışla günlük hayatta karşılaştığımız kırılmalar, haksızlıklar, incinmeler artık sadece dış olaylar değildir. Bunlar kalpte hangi ismin baskın olduğunu gösteren işaretlere dönüşmüştür. Eğer kalpte öfke birikmişse, dışarıda öfkeyi çağıran durumlar çoğalır. Eğer kalpte korku merkezi olmuşsa, hayat tehdit gibi görünmeye başlar. Yani insan çoğu zaman dünyayı olduğu gibi değil, kendi iç halinin filtresinden görür. Bu yüzden tasavvufun sert ama dönüştürücü cümlesi şudur: sana gelen senden gayrı değildir. Bu dış dünyayı inkar etmek değil, dış dünyanın sende uyandırdığı iç hakikati kabul etmektir. İşte aynı metaforu burada derinleşir. Dışarıdaki insan, olay ya da durum aslında senin kötülüğün değildir. Ama sen de zaten var olan bir eğilimi, bir yarayı, bir bağlılığı görünür kılan bir tecellidir. Bu yüzden tasavvuf dışarıyı suçlama yerine içeriye yönelir. Çünkü kalp değişmeden aynada görünen değişmez. Ve tam burada sekine devreye girer. İnsan dışarıyı düzeltmeye çalışmayı bıraktığında değil, dışarıda gördüğünün içindeki yansımasını görmeye başladığında kalbe ilahi sükunet iner. Çünkü artık savaş dışarıda değildir. Artık yolculuk içeridedir. Bu durumu çok zorlandığımız ilahi sınavlar perspektifinde değerlendirmeye çalışalım. Misal, eşim beni aldattıysa bunu iç alemimde nasıl okumalıyım? Tasavvufi perspektifte bu tür bir olay ilk olarak hukuki ve ahlaki bir gerçekliktir. Aldatmak bir haksızlıktır. Sorumlusu vardır ve bu zahiri boyut asla inkar edilmez. Ama iç alem okuması şu soruyla başlayabilir: bu olay benim iç dünyamda hangi bağı, hangi tutunmayı açığa çıkarıyor? İbn Arabi'nin bakışına yakın bir yerden söylersek, dışarıda görünen olay, içerideki bir bağlılığın görünür hale gelmesidir. Burada mesele ben bunu hak ettim gibi bir suçlama değildir. Mesele şudur: ben sevgiyi nereye bağlamıştım? Bir insanı mutlak güven ve merkez haline mi getirmiştim? İçimdeki boşluğu bir ilişkiyle mi doldurmaya çalışıyordum? İmam Gazali'nin diliyle bakarsak, kalp Allah'tan bağımsız bir merkeze bağlandığında kırılgan hale gelir. Çünkü fani olan hiçbir şey mutlak güven taşıyamaz. Bu olayın içsel mesajı şudur: kalbin merkezini hatırla. Bağını fani olanla değil, baki olanla kur. Elbette ki bu yaşanan acıyı küçümsemek değildir.
acının içinden geçen hakikati görmek demektir. Ve Geylani çizgisiyle kalp eğer masivaya yani Allah dışındaki mutlaklaştırılmış olan sevgilere bağlanırsa orada kırılmak kaçınılmaz olur. Bu kırılma bazen insana şunu öğretir. Kalbini tek bir insana değil Allah'a yasla. Başka bir soruyla, başka bir problemle devam edelim. İş hayatında mobbinge uğruyorsam bu bana ne anlatıyor olabilir? Yine tasavvufun burada hassas olan ayrımını yapalım. Zulüm yine zulümdür. Bu meşrulaştırılamaz. Ama insanın iç dünyasında uyandırdığı soruyu da görmezden gelmez. İlk katmanda soru şudur. Ben nerede kendi sınırlarımı ihmal ettim? Çünkü tasavvufta insan sadece dış dünyanın kurbanı değil, aynı zamanda kendi iç sınırlarının da muhafızıdır. İmam Gazali'nin iç dünya modelinde bu olay şöyle okunabilir. Eğer içte değer görme ihtiyacı aşırı büyürse, insan dışarıda değersizleştirilme deneyimine daha açık hale gelir. Bu bir suçlama değil, iç dengenin okunması halidir. Daha derin katmanda ise şu hakikat vardır. İbn Arabi perspektifinde her deneyim hakkın isimlerinin tecellileridir. Burada açığa çıkan isimler şunlar olabilir. El-Hak, hakikatin ortaya çıkışı, adalet arayışı. El-Adl, adalet bilincinin uyanması. El-Kahhar, zorlayıcı deneyimle benliğin çözülmesi. Yani bu deneyim insana şunu sordurur. Ben neden sessiz kalıyorum? Kendi değerimi neden dış onaya teslim ediyorum? İçimdeki sınır nerede ihlal ediliyor? Geylani çizgisiyle ise daha net bir uyarı gelir. Kalp insanlardan izzet beklemeye başladığında kırılır. Çünkü izzet fani insanların elinde değildir. Bu yüzden bu tür bir deneyimin iç mesajı şu olabilir. Kendini insanlara göre değil, hakka göre konumlandır. Son bir denge cümlesi. Tasavvuf hiçbir zaman şunu söylemez. Başına gelen her şey senin suçundur. Tasavvufun söylediği daha derin bir gerçektir. Başına gelen her şey seni kendine ve Rabbine uyandırmak için bir aynaya dönüşebilir. Ama bu ayna bazen rahatsız eder, bazen kırar, bazen sarsar. Çünkü kalp ancak sarsıldığı yerden uyanır. Bu hakikat insanın başına gelmeden tam anlaşılmayabilir. Ama bazen bir kıssa yaşanmadan da kalbe dokunur. Anlatılır ki bir gün yorgunluktan bitap düşmüş bir derviş bir dergaha varır. Kapıda oturan ihtiyar bir zat ona bakar ve sadece şunu söyler. İçeri girmek istiyorsan önce aynadan geçmelisin. Derviş etrafına bakar ama ortada bir ayna yoktur. Şaşırır. Efendim, burada ayna yok ki der. İhtiyar tebessüm eder. Var ama sen henüz görmeye hazır değilsin. Derviş içeri alınmaz. Günlerce kapıda bekler. Aç kalır, susuz kalır, düşünür. En çok da şunu düşünür. Ben neyi göremiyorum? Bir gece öfkeyle ayağa kalkar. Beni içeri almayan bu adam çok kibirli. Ben bu kadar yol geldim. Tam o esnada ihtiyarın sesi duyulur. İşte ilk çatlak. Aynanın yüzeyi görünmeye başladı. Derviş şaşırır. İlk kez dışarıyı değil, içini fark eder. Demek bu öfke her zaman benim içimdeydi. Beklemeye devam eder. Günler geçer. Bu kez kalbine başka bir ses gelir. Belki de beni almıyorlar çünkü değersizim. Dervişin gözleri dolar. İçinde bir kırılma olur. İhtiyar yine konuşur. İkinci çatlak. Ayna derinleşiyor. Derviş artık susar. Ne öfke kalır ne de kendine acıma. Sadece izler. Bir sabah kapının önünden geçen başka bir dervişi görür. Adam içeri alınır. İçinde hafif bir kıskançlık yükselir. Ve o an derviş dizlerinin üzerine çöker. Ey Rabbim, ben herkesi dışarıda zannediyordum. Meğer içimde ne çok yüz varmış. Öfke, değersizlik, kıskançlık, kıyas. Ben kendimden ibaret sandığım şeyi hiç tanımıyormuşum. İhtiyar ayağa kalkar, kapıyı açar. Artık geçebilirsin. Derviş başını kaldırır ve sorar. Ayna nerede? İhtiyar gözlerinin içine bakar ve der ki, sen kırıldıkça ortaya çıktı. Ve sen kendini gördükçe ayna ortadan kayboldu. Derviş içeri girer. Ama artık dergaha değil, kendi kalbine girmiştir. Ve o gün anlar, dışarıda karşılaştığı herkes ona bir şey yapmıyordu aslında. Herkes onda saklı olanı açığa çıkarıyordu. Çünkü en büyük sır şudur, insan başına gelenle değil, onda uyananla imtihan olur. Ve kalp kendine doğru yürümeye başladığında Allah aynayı ortadan kaldırır. Bu kıssa söze döktüğümüz hakikatin yalnızca bir temsili değil,
kalpte açılan bir halin remzidir. Zira o dervişin kapıda bekleyişi, suret aleminde yaşanan bir gecikme değil, hakikatte nefsin çözülüşüne verilmiş bir mühlettir. Kapı, zannedildiği gibi bir mekana açılmaz. Kapı, kulun kendi batınına açılan eşiğidir. İçeri alınmamak ise reddedilmek değil, henüz kendine şahit olamamanın tecellisidir. Dervişin öfkeyle kabarması, ardından eksiklik hissiyle kırılması, sonra kıyasla daralması, bunların hiçbiri dışarıdan gelmedi. Hepsi kalpte gizli duran ahvalin vakti geldiğinde surete bürünmesiydi. İşte tasavvufun ayna dediği sır burada incelir. Ayna dışarıda duran bir yüzey değil, hakkın kulda açığa çıkardığı bir idrak menzilidir. Kul gördüğünü dışarıya nispet ettiği sürece perde kalınlaşır, gördüğünü kendine iade ettiğinde ise perde yırtılmaya başlar. Bu yüzden yaşanan hiçbir hadise yalnızca zahirde olup bitenle sınırlı değildir. Her karşılaşma kalpte hangi bağın hüküm sürdüğünü ifşa eden bir tecellidir. Sevgi diye tutunduğun şeyin aslında bir ihtiyaç mı, güven diye yaslandığın şeyin aslında bir korkum olduğunu gösteren ince bir imtihandır. Ve insan bu tecelliyi sadece dış sebebe bağladığında hakikati kaçırır. Ama onu kalbine döndürdüğünde yol açılır. Hikayede aynanın kaybolması ise en derin işarettir. Çünkü ayna ayrılık vehminin sürdüğü yerde vardır. Kul kendini gördükçe, yani nefsinin oyunlarını, kalbinin bağlarını, içindeki dağınıklığı idrak ettikçe dışarıyla kurduğu o ikilik çözülmeye başlar. Artık görünenle gören arasında mesafe kalmaz ve o vakit ayna ortadan kalkmaz aslında. Aynaya ihtiyaç kalmaz. İşte sekinenin nüzulu tam da bu idrakin ardından olur. Kalp dışarıdaki suretlerle mücadeleyi terk ettiğinde, içindeki hakikati rıza gösterdiğinde, hakkın huzuruna daha yakın bir hale geçer. Çünkü artık savaş vehimden ibarettir ve o vehim sükût etmiştir. O vakit kul şunu zevk eder, kendine gelen senden başkası değildir ve senden sana gelen aslında ondandır. Hoşça kal sevgili dost.